Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Bu şekilde 5 tane şişim var. Bu patiğimiz klasik bildiğimiz 5 şiş patiklerden farklı. Çok değişik bir model. Hemen göstereyim sizlere de. İşte hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Rüzgar gülü deseni çok güzel, çok zarif bir patik oldu. Hanımlar, patiğimizin bu üst bölümü normal 2 şiş ile yapılıyor. Bu yuvarlak olan bölüm. Şu kenar bölümlerinde şuralarda 5 şiş kullanıyoruz. Bu şekilde patiğimizi yapıyoruz hanımlar. Dediğim gibi klasik 5 şiş patiklerden değil. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize şu orta bölümü yaparak başlayacağız. Krem ipimiz ile başlıyoruz hanımlar. 13 ilmek atacağım. 13 ilmek ile patiğime başlıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve bir ilmek daha atıyorum. 13. 13 adet ilmeğimizi attık. 13 ilmekle başladık hanımlar. Hemen şuraya bir tane düğüm atıyorum. Geri döndük. Hanımlar, patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Öncelikle ben haroşa örgüyü örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı oluşturabilirsiniz. Bu bölümde hanımlar diğer işlerimi kullanmayacağım. 2 şiş ile devam edeceğim için diğer 3 şişimi kaldırdım. Bu aşamada ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada şu yeşil ipimi de hemen yanıma hazırladım. Şöyle koydum. Hemen modele başlayacağız. Hanımlar, ilk 7 ilmeğimi kenar ilmeğimle birlikte toplam ilk 7 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Şu 3 ilmek, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek krem ördüm toplam. Ardından hemen yeşil ipimi ekleyeceğim. Kalan 6 ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Şu birinci ilmeğim. Hemen yeşil ipimin ucunu hanımlar şöyle kremime bağlıyorum. Patiğimi sökülmesin diye. Bir tane yeşilimi ördüm. Şu ikinci yeşil ilmeğim. Bakın ipimin ucunda gizleyerek götürüyorum. Şu 3, 4, 5, 6. 13 ilmeğim vardı. İlk 7'sini krem ile ördüm. Kalan 6 ilmeğimi yeşil ile ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde renklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile, krem ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile düz olarak örüyorum. Bu aşamada bakın kremlerime geldim. İp geçişlerinde iplerimizi arkada bırakıyoruz. Bakın yeşilimi arkada bıraktım. Elime krem ipimi aldım. Kalan 7 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm hanımlar. Şimdi geri döndük, desenimizi oluşturmaya başlayacağız. Bir önceki sırada 7 ilmek örmüştük. Şimdi 6 ilmek öreceğim hanımlar. 6 ilmek krem öreceğim. Kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. 6 krem ördükten sonra yeşillerimiz burada sağa doğru birer ilmek kayacak. Bakın yeşil ipimi şöyle kremin altından alarak şöyle çaprazlamasını aldım elime. Hanımlar, son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Her defasında kenarda birer ilmek bırakacağız. Bakın kenarda son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Yine 6 tane yeşil ördüm. Kenarda bir yeşilim kaldı. O bir yeşili örmüyoruz. Geri döndük. Yine bu aşamada hanımlar yeşil ilmeklerimi yeşil ipimle öreceğim. İlk ilmeğimi de yine düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de bu şekilde düz örüyorum. Bakın yeşil ilmeklerimi ördüm. Yine yeşilimi arkada bıraktım. Krem ipimi şöyle alıyorum. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum.
Geri döndük hanımlar, tekrar ön yüzdeyiz. Yine bu yeşil ilmeklerimiz sağa doğru kayacak. Bir önceki sırada 6 ilmek krem örmüştük. Bu sırada 5 ilmek. Kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmek. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5. Ardından yine şöyle çaprazlamasına bakın, kremin altından geçirerek yeşilimi aldım. Yine 6 tane yeşil öreceğim. Bu sol kenarda bu defa 2 ilmek kalacak. Bakın 3. yeşilim. 4, 5, 6. Burada bu defa 2 ilmek kaldı. Bir önceki sırada 1 ilmek kalmıştı kenarda. Şimdi 1 ilmek daha bıraktım. 2 ilmek kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerim yine düz örülüyor. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipimle örüyorum. Bakın yeşilimi arka yüzde bıraktım. Arka yüzde ip geçişlerinde ipler ters tarafta kalıyor. Ardından kremimi aldım. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Tekrar geri döndük, ön yüzdeyiz. Bu defa hanımlar bir önceki sırada 5 tane krem örmüştük. Şimdi 4 tane krem öreceğiz. 4 ilmek krem. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4 tane kremimi ördüm. Yeşil ipimi şöyle çaprazlamasına alıyorum. Yine 6 tane yeşil öreceğim. Bu defa kenarda 3 ilmek kalacak sol kenarda. Şu ikinci yeşil ilmeğim. 3, 4, 5, 6 ilmek yeşil ördüm. Bakın burada 3 tane yeşilimiz kaldı bu defa. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle öreceğim. Yeşil ilmekleri yeşil, krem ilmekleri krem ile. Bakın yeşilimi arkada bıraktım. Tekrar kremimi aldım. Kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada 4 ilmek örüp başlamıştık yeşil modele. Şimdi 3 ilmek öreceğiz. Her defasında birer tane krem ilmek eksiliyor. Yeşil modelde her defasında birer ilmek sağa kayıyor. 3 tane kremimi ördükten sonra tekrar yeşilimi aldım. Bir önceki sırada kenarda 3 tane ilmek kalmıştı. Sol kenarda bu defa 4 kalacak. Yine bakın 6 ilmek örüyorum. 3, 4, 5, 6. Bakın bu defa yine 4 tane ilmek kaldı. Her defasında birer ilmek kalacak burada. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi düz ördüm. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipimle örüyorum arka yüzde. Şöyle ilmeğimi düzenleyeyim. Krem ilmeklerim de krem ipimle örülüyor. Bakın ip değişikliği yaptım. Krem ipimi aldım. Kalan 3 ilmeğim krem ile örülüyor. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz yine. Bu defa bir önceki sırada 3 ilmek örmüştük. Artık son sırasını yapacağız hanımlar modelimizin. Bu defa 2 krem kalana kadar devam ediyoruz. Kenar ilmeğim 1. Yanına bir tane daha krem ördüm 2. 2 kremden sonra tekrar elime yeşilimi aldım. Bir önceki sırada solda 4 ilmek kalmıştı. Şimdi 5 ilmek kalacak. Bu aşamada yine 6 ilmek yeşilim oluyor. 3, 4, 5, 6. Bakın bu defa 5 ilmek kaldı sol kenarda. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi düz ördüm. Yeşil ilmeklerimi yeşil ile örüyorum. Bakın kenarda son 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Bu aşamada hanımlar bakın son 2 ilmek kalana kadar başta 2 krem kalana kadar yeşil ile modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi bu aşamada en son bir önceki sırada bu kenarda 5 ilmek kalmıştı. Artık yeşili kullanmayacağız. Modele krem ile devam edeceğiz hanımlar. Bakın burada 6 diş haroşa oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeşil ile 6 diş haroşa oluyor. Ya da şöyle de hesaplayabilirsiniz. Kenardaki krem kalana kadar bu işlemi devam ediyoruz. Bir önceki sırada kenarda 5 ilmek bırakmıştık. Şimdi kenarda 6 ilmek bırakacağız hanımlar. Bu aşamada 7 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şu birinci kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördük. Bakın bu defa kenarda 7 ilmek, 6 ilmek kaldı. Bir sonraki sırada burada 7 ilmek kalacak. Ardından geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine düz ördüm. Bakın yeşili kullanmıyoruz. Krem ile devam ediyoruz. Burada 6 sıra haroşa olana kadar yeşil kullandık. Sonrasında yeşili bıraktık. Krem ile devam ediyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ördüm. Şimdi de hanımlar bu defa bu kenarda bir ilmek daha fazla bırakacağız. Bakın en son 7 ilmek krem örmüştük. Şimdi 6 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu defa şu kenarda 7 ilmek kalıyor. Bakın sol kenarda 7 ilmek kalıyor. Her defasında kenarda birer ilmek bırakıyoruz. Geri döndüm. İlk ilmeğimi yine düz örüyorum.
Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Tekrar geri döndük. Şimdi hanımlar kenarda bir ilmek daha bırakacağız. Yani baştan 5 ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Geri döndüm. Bu aşamada hanımlar yine ilk ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeklerim de yine düz örülüyor. Şeklimiz yuvarlak hale geliyor. Şimdi hanımlar bir önceki sırada 5 ilmek örüp dönmüştüm. Şimdi 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın burada 4 ilmeğim var. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi düz ördüm. Kalan 3 ilmeğim de düz örülüyor. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz yine. Bu defa 3 ilmek öreceğim. En son 4 ilmek örmüştüm. Kenar ilmeğim 1, 2, 3 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. En son hanımlar artık bu son sıramız. En son kenar ilmeğim 1, 2 ilmek örüyoruz. En son hanımlar burada 2 ilmeğe kadar örüyoruz. Ardından geri dönüyoruz. İlk ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın ilk modelimizi, ilk desenimizi tamamladık. Modelde ilk başladığımız yere geldik hanımlar. Bakın ilk şeklimiz ortaya çıktı. Modelimizde ilk şeklimiz şöyle göstereyim. Bu şekilde ördükçe zaten patiğimiz yuvarlak bir şekil alacak. İlk desenimizi oluşturduk. Şimdi patikte ilk başladığımız yerdeyiz. Yani buradayız hanımlar. İlk başta 13 ilmeğimiz vardı. Bir diş haroşa örmüştük. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu 13 ilmeğimi sıra sonuna kadar normal düz olarak öreceğim. Son ilmeğime kadar. Bakın buradaki yeşillerim dahil hepsini sırasıyla örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmeğimin tamamını haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar geri döndük. Bakın burada bir diş haroşamız var hanımlar. Şeklimiz hatta şöyle bakınca en sonki bir diş haroşamızı da örünce bakın şeklimiz daha iyi net ortaya çıktı. Bu şekilde rüzgar gülünü andıran bir hali var modelimizin. Hanımlar şimdi hemen ikinci modele başlayacağız. Toplamda 6 tane yapıyoruz. Bundan bakın şuradan hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlkini bitirdik. İkincisine geçtik. Yine kafanız karışmasın diye ikinci modeli de sizlere anlatacağım. Yine ilk 7 ilmeğimizi krem ile örüyoruz. Bakın ilk modelde olduğu gibi. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Kalan 6 ilmeğimi de yeşil ipimle öreceğim. Şu alttan yeşil ipimi kontrollü bir şekilde aldım. Çok sıkmadan aldım hanımlar. Bakın kalan 6 ilmeğimi yeşil ile ördüm. Sonuncu ilmeğime kadar ördüm. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde yeşil ilmeklerimiz yeşil ipimiz ile krem ilmeklerimiz krem ipimizle örülüyor. Şu şekilde. Yeşil ipimi arkada bıraktım. Kremimi elime aldım. Kalan 7 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada bir önceki sırada 7 ilmek krem örmüştük. İlk modelde olduğu gibi bakın şimdi 1 ilmek eksik öreceğiz. Yani 6 ilmek krem öreceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle alttan ip değişikliği yapıyorum. Bu defa hanımlar her defasında sol kenarda 1 ilmek bırakacağız. Yeşil ipimi aldım. 6 ilmek yeşil öreceğim. Yani kenarda 1 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın 5 şu 6. yeşil ip. Sonda 1 ilmek kaldı. 1 ilmeği örmüyorum. Hemen geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Yine yeşilimi bıraktım. Kremimi aldım elime. Kalan 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Şimdi de 5 ilmek krem örerek başlayacağım. 5 ilmek krem. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. İp değişikliği yapıyorum. Tekrardan bu defa kenarda 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani 6 ilmek daha yeşil öreceğim. 3, 4, 5, 6. Bakın kenarda 2 ilmeğim kaldı.
Hemen geri dönüyorum. Yine geri döndüm. İlk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Bakın yine yeşili arkada bıraktım. Kremi aldım. Kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar geri döndük. Bu defa 4 ilmek krem örerek başlayacağım. 4 ilmek krem. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4. Yine şöyle çaprazlamasına ip değişikliği yapıyorum. Yeşilimi aldım. Bu defa kenarda 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 6 yeşil ilmek daha örünce kenarda 3 ilmeğimiz kalıyor. 4 yeşilim oldu. 5, 6. Bakın bu defa kenarda 3 tane yeşil bıraktım. Geri dönüyorum. Arka yüzde yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Bakın ip değişikliği yaptım. Kalan 4 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu aşamada bu defa kenardan 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 3 ilmek. Şu 3. ilmeğim. Yine ip değişikliği yapıyorum. Bu defa kenarda 4 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar sol kenarda. Yani bir 6 ilmek örüyorum. 3, 4, 5, 6. Bakın kenarda 4 yeşilim kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. İp değişikliği yaptım. Kremimi aldım. Kalan 3 kremimi krem ile örüyorum. Tekrar geri döndük. Yeşil modelimizin son sırasını yapacağız. Çünkü kenarda 2 ilmek krem kalana kadar örüyorduk hanımlar. Şu kenar ilmeğim 1, şu 2. krem ilmeğim. Hemen ip değişikliği yapıyorum. Bu defa kenarda 5 tane yeşil bırakacağız hanımlar. 6 ilmek yeşil örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Baktığımız anda sol kenarda 5 tane yeşil ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Bakın yeşilimi arkada bıraktım. Kremimi aldım. Son 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Yeşil ile sıramızı tamamladık hanımlar. Bakın burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşamız oldu yeşil ipimiz ile. Şimdi yeşilimizi kullanmayacağız. Krem ile devam edeceğiz. En son burada 5 tane yeşil bırakmıştık. 5 ilmek bırakmıştık. Şimdi bu defa krem kullanacağız. Kenarda 6 ilmek bırakacağız. Yani bu aşamada kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmek krem öreceğim. 3, 4, 5, 6, pardon 7 olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ilmek ördüm. Kenarda 6 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Kenarda 2 ilmek kalana kadar hanımlar biz buna devam edeceğiz. Bir önceki sırada 7 ilmek örmüştüm. Şimdi 6 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek. 3 oldu. 4, 5, 6. Geri dönüyorum. Arka yüzde 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şöyle. Geri döndüm. Bu defa da 5 ilmek örüp geri döneceğim. Bu sol tarafta 1 ilmek daha bırakacağım. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum hanımlar. Tekrar geri döndüm. Bu defa kenara 4 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi düz ördüm. Kalan 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Bu defa 3 ilmek örüp geri döneceğiz. Şu kenar ilmeğim 1. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. Geri dönüyorum. Kenardaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar geri döndüm. Şimdi 2 ilmek örüp geri döneceğim. Kenar ilmeğim 1. Şu 2. ilmeğim. Geri dönüyorum. Bu 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. İkinci modelimizi de tamamladık hanımlar. Bakın 2 tane desenimiz ortaya çıktı. 2 dilimimiz. Yine 3. modele geçtik. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani buradaki 13 ilmeğimizin tamamını krem ipimiz ile öreceğiz. 3. dilime başlıyoruz hanımlar. Öncelikle ilmeklerin tamamını
ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Üçüncü dilime geçiş yaptık. Dilim aralarında böyle bir diş haroşa örüyoruz krem ipimiz ile. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri döndüğümüz anda bakın ilk iki dilimimiz ortaya çıktı. Şeklimiz biraz daha belirgin oldu. Bakın şöyle baktığımız anda iki dilimden oluşan şeklimiz biraz daha belli. Şimdi ilk iki dilimi yaptığımız gibi hanımlar hemen üçüncü dilimimizi yapacağız. Aynı şekilde toplamda biz bu dilimlerden 6 tane yapacağız. İkisini birlikte yapmıştık. Şimdi ilk iki hanımlar burada kafanız karışacak olursa ilk modelin ya da ikinci modelin sıralamalarını takip ederek 3. 4. 5. ve 6. modeli de yapabilirsiniz. En son 6. modelimizi yaptıktan sonra hanımlar 6. modelimizi yaptıktan sonra bir diş haroşa örmeyeceğiz. 6. modelimiz bittikten sonra gelelim. Sonra burada bir birleştirme işlemimiz olacak. Şurada onu da tığ ile yapacağız. Patiğimizin hiçbir yerinde zaten dikişimiz yok. Sadece bu incimizi dikerken iğne kullandık. Onun haricinde hiçbir şekilde dikiş yok. Tığlama yöntemiyle bu bölümü de kapatacağız şeklimizi. Şimdi hep birlikte ikisini birlikte yapmıştık. 4 tane daha dilimimiz olana kadar patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Ardından birlikte birleştirme işlemini yapacağız. Evet hanımlar toplamda 6 dilimimi ördüm ve geldim. Şimdi burayı bu şekilde birleştireceğiz. Bu şekilde burası birleşecek. Yuvarlak bir görüntü olacak. Bu aşamada hanımlar en son modelimi bitirmiştim. Burayı normalde bir diş haroşa örecektim krem ile ama bir diş haroşa örmüyoruz. Örgümüzün düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyoruz. Yeşil ipimiz burada beklesin hanımlar. Sonrasında yine kullanacağız aynı ipimizi. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. Hemen bakın örgümüze bu bölüme 13 ilmek olarak başlamıştık. İlk başlangıç yerine şöyle tığım ile girerek buradan bir ilmek çıkartıyorum. Bu aşamada yapacağımız işlem şu hanımlar. Diğer taraftaki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu ilmeğimin içinden şöyle geçiriyorum. İlk birleştirmeyi burada yaptık. Sonrasında bu başlangıç yerlerine girerek bakın. Buradan bir ilmek çıkarttım. Karşıdaki ilmeği buradan çıkarttığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yeniden bu başlangıç bölümüne şuraya bakın kenar ilmek yerine girdim. Şuraya bir yerimiz hemen şurası bakın ilmeğin iki kanadına birden girdim. Hanımlar yapacağımız işlem şu devamında. Şu karşıdan aldığımız ilmeği bu ilmeğin içinden şöyle geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Yeniden sıradaki kenar ilmek yerine girdim. Karşı şişimdeki ilmeği alıyorum. Buradaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yeniden bakın buradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden. Diğer şişimdeki ilmeklerden birini daha alıyorum. Buradan geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bakın hanımlar. Ön yüzde görüntümüzü şöyle göstereyim. Bu şekilde. Birleştirme işlemini böyle yapıyoruz. Yine devam edeceğiz hanımlar. Şu ilmekler bitene kadar yine sıradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden. Şişimden de bir ilmek aldım. Bu ilmeği bu girdiğim kenar ilmek yerinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Burada dikiş de uygulanabilirdi fakat ben hiç iğneye ipliğe gerek kalmadan bu şekilde birleştirdim. Şöyle sırasıyla karşı taraftan bu defa bakın yeşil ilmeğimi aldım. Buradan kenar ilmek yerinden çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yeniden sıradaki kenar ilmek yerine girdim. Karşıdan da bir ilmek aldım. Bu ilmeği buradan geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde patiğimizin ön bölümünü dikişsiz birleştirmiş oluyoruz. Şöyle. Bakın yine kenar ilmek yerine girdim. Karşıdan da bir ilmek aldım. Bu ilmeği kenar ilmek yerinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Sırasıyla bakın yine kenar ilmek yerine girdim. Karşı taraftan da bir ilmek aldım. Bu yeşil ilmeği kenar ilmek yerinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topladım. Burada son kenar ilmek yerimiz şurası kaldı. Yine buraya giriyorum en son. Karşıdaki yeşil ilmeğimi de aldım. Yeşil ilmeği yine buradan geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topladım. En son şuraya şöyle bir tane zincir çekiyorum hanımlar. Bakın şöyle patiğimizin ön bölümüne bakalım. Bu bölümü bu şekilde birleştirmiş olduk. Şu başlangıç ipimizi de içe doğru götürelim. Bakın hanımlar birleştirme yerimiz böyle. Birleştirdik. Şimdi yapacağımız işlem şu. Burada bir miktar bir ip bırakacağım. Şöyle ipimi keseceğim. Çünkü orta kısımda birleştirme işlemi yapacağız. İncimizi de dikeceğiz. Şöyle. Şurayı şöyle çekiyorum. Bu ipimin ucundan hanımlar şöyle
iğne geçireceğim. Şöyle bir iğne geçirdim. Normal bir iğne. Burada hanımlar önce şu bölümü biraz toplayacağım. İpimiz de iç tarafta kalsın, sonra gizleyeceğiz. Bakın önce burayı bir şöyle bir sıkılayacağım. İç bölümden şu kenar ilmek yerlerine girerek burayı şöyle bir dolanacağım dikiş ile. Bakın kenar ilmek yerlerine girerek, şu krem kenar ilmek yerlerine girerek burayı, ay hata yaptım dikişte, çok pardon. İşten alacaktım. Yeniden bir iğnemi takayım. Şöyle, bu yüzden hanımlar bu iğneye ip geçirme işleri falan bayağı bir zor bir iş benim için. O yüzden dikişli patik yapmıyorum. Aynen bakın. Şu kenar ilmek yerlerine girerek krem. Buraları şöyle bir birleştiriyoruz. Önce burayı bir daraltıyoruz. Ortadaki delik görüntüyü. Ben oraya inci diktim ama sizler düğme de yapabilirsiniz. Oraya bir gül de örebilirsiniz. Gül de ekleyebilirsiniz. Yani dilediğiniz şekilde patiğin o bölümünü yapabilirsiniz. Şöyle burayı önce biraz daraltıyoruz. Böyle kenar ilmek yerlerine girerek bu bölüme şöyle bir dikişimizi atıyoruz hanımlar. Sonrasında bakın burasını birleştirdik, orta bölümü. Buraya şöyle şu boylarda bir incim var. Küçük bir incim vardı. Bunu kullanacağım. İncimi buraya sabitleyeceğim şimdi. Şöyle incimizi dikiyoruz tam bu orta bölüme. Dediğim gibi buraya düğme de olabilir, inci de olabilir. Gül de yapabilirsiniz. Artık elinizde hangisi varsa, hangisini isterseniz o şekilde bu bölümü tamamlayabilirsiniz. Şöyle bir güzel incimizi önce bir sabitleyelim. Şu aralardan şöyle girerek şu bölümleri de, kenarları da bir sıkılayım önce. İncimizi buraya iyice sıkılıyoruz, sabitliyoruz. Şöyle. Hatta bir kere daha bir geçireyim. Sabit dursun. İğnemi alttan geçirerek ipimi keseceğim artık hanımlar. Bakın patiğimizin orta bölümünü bu şekilde yaptık. İncimizi diktik. Elimde inci vardı. Bu yüzden ben böyle bir inci kullandım. Buraya şık güzel düğmelerimiz falan varsa onlar da yakışacaktır artık. Hangisini yaparsanız. Hemen şuraya bir düğümümü atacağım. İpimi keseceğim. Şöyle sıkılayalım bunu. Şu bölüme. Böyle düğümleyerek güzelce sıkılıyoruz ipimizi. Artık kesiyorum. Evet hanımlar, incimizi buraya diktik, tamamladık. Patiğimizin bu ön bölümünü bitirdik. Hemen şu iplerimiz vardı. Bakın krem ipimin, başlangıç ipimin ucu vardı. Bunları da şöyle arka ilmek aralarından geçirerek bir güzel gizleyelim. Bu şekilde. Şimdi patiğimizde hanımlar, videonun başında da dediğim gibi 5 şişimizi kullanarak kenarlardan ilmeklerimizi çıkaracağız. Şimdi 5 şişlerimi hemen yanıma koydum hanımlar. Şöyle yeşil ipimiz ile bu kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Şöyle başlıyoruz. Hemen bakın, yeşil ipimin bitiş yeri, hizamız şurada. Buraya sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyoruz. Bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek yeşil ipimle ilmeğimi çıkartıyorum. Yeşil ipimizi burada da kullanmaya devam ediyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi çıkarttım. Hanımlar, ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan ilmek çıkartıyorum. Bakın, bir ilmeğim oldu. İlmeğin iki kanadına girdim. Bir ilmek daha çıkarttım. 2 ilmek oldu. 3 ilmek sırasıyla hanımlar kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz. Bakın 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Bakın, bu şişime 18 adet ilmek çıkarttım. Şimdi bir 18 ilmek daha çıkartacağım. Onu da ikinci şişime. Burada hanımlar 4 şişe toplamda, bakın ilk şişe çıkarttık. 4 şişe 18'er ilmek çıkaracağız. Bakın, şurada ikinci şişim. Yine hemen sırayla ilmek çıkartmaya devam ediyorum. Bu şekilde bu ikinci şişimize de 18 ilmek çıkaracağız hanımlar. Şöyle bakın, 4, 5 ilmeğim oldu. Buraya da yine bakın aynı şekilde 5 ilmek oldu. 18 ilmek çıkartalım, gelelim. 18 ilmek çıkarttım hanımlar. Şimdi bir 18 ilmek daha çıkartacağım 3. şişime. Yine diğer 2 şişte olduğu gibi buraya da bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartmaya devam ediyoruz. Buraya da yine 18 adet ilmeğimizi çıkaralım hanımlar. Bakın 5 ilmek oldu. 18 ilmeği tamamlayıp gelelim.
Evet hanımlar, ilk 3 şişe 18'er ilmek çıkarttık. Şimdi 4. şişime aldım. Buraya da yine 18 ilmek çıkaracağız hanımlar. Bu şekilde. Bakın kenar ilmek yerine girerek yine ilmeklerimizi çıkaracağız. Yine bu 4. şişede 18 ilmeğimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, buraya da 18 ilmek çıkarttım. Fakat buraya 18 ilmek çıkartırken toplamda 2 mi 3 kere böyle kenar ilmek yere atladım hanımlar. Yoksa buraya daha çok ilmek çıkardı. Buna da dikkat edelim. İlk 18 ilmek çıkartırken 4. şişimize söylemeyi unuttum. Çok özür dilerim. Şimdi söylüyorum. Buraya da yine 3 tane kenar ilmek yere atlayacağız. 18 ilmeği buraya bu şekilde sığdıracağız hanımlar. Şimdi 4 şişte de 18 ilmeğimiz oldu. Görüntümüz, şeklimiz böyle şimdilik. Bu aşamada hanımlar burada haroşa örgü görüntüsü oluşturmak için bakın tam olarak şu bölümü yapıyoruz. İlmeklerimizi sırasıyla ters öreceğiz hanımlar. Bakın bu ilk ilmeğimden başlayarak bütün ilmeklerimi şöyle ters olarak örüyorum. Şu alttan şu ipimi de çekiştireyim. Bakın ters olarak örüyorum. Ön yüze haroşa düşüyor hanımlar böyle. İlmeklerimizi böyle ters olarak öreceğiz ilk sıramızda. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ön yüze yeşil ipimiz ile bir diş haroşamız düştü. Şimdi hanımlar bakın 3 tane daha şişimiz var. Diğer 3 şişi de bu başladığımız yere kadar ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 18 ilmeğimi 4 şimdi de bu şekilde 18'er ilmeğim vardı. Hepsini böyle haroşa olarak ördüm geldim. Bakın buraya yeşil ile bir diş haroşamız oluştu. Şimdi buraya bir de krem ile haroşa öreceğiz. Hanımlar hep ön yüzde örgümüzü ördüğümüz için bir sıra düz bir sıra ters örünce haroşa oluyor. Şimdi buraya krem ipimi ekleyeceğim. Şuraya. İlmeklerimi krem ipim ile düz öreceğim hanımlar. İlk sırada, bir sonraki sırada ters örünce haroşa düşecek çünkü. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu şöyle yeşilime bağlayayım. Patiğimi sökülmesin diye düğüm atıyorum buraya. İlmeklerimizi hanımlar bu şekilde ilk sırada düz olarak öreceğiz. Krem ipimizle, krem ile bir diş haroşa oluşturmamız gerekiyor. Bakın krem ipimin ucunda şöyle gizleyerek gidiyorum. Sonradan böyle ip gizleme işiyle uğraşmayınca elimizde oyalanmıyor böylece. Bakın sırasıyla ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde bakın ilk şişimizi ördük. Diğer 3 şişimizde yine aynı şekilde krem ipimiz ile düz olarak şu başladığımız yere kadar örelim gelelim. İlmeklerimi hanımlar düz ördüm. Şimdi bu sıramızda da ters öreceğim ki haroşa düşsün ön yüze. Bakın ilmeklerimizi ters örüyorum. Bir önceki sırada düz ördük. Bu ikinci sırada ters örüyoruz. Böylece bir diş haroşamız düşüyor. Bakın hanımlar, gördüğünüz gibi krem ile bir diş haroşamız oluştu buraya. Hanımlar şimdi diğer 3 şişimizi de krem ipimiz ile ters örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini ters ördüm. Bakın krem ile burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi hemen yeşil ipime geçiyorum. Bir diş haroşada tekrar yeşil ipimizle öreceğiz. Sonra tabanına başlayacağız. Bu sıramızda yine ilmeklerimizi şöyle düz olarak örüyoruz hanımlar. Yine bir diş haroşa oluşturacağız bu defa yeşil ipimiz ile. Artık kremle de işimiz kalmadı. Krem ipimizi de birazdan keseceğiz. Şöyle. Bakın düz olarak ördüm. Diğer 3 işimizi de yine düz örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizi gördüğünüz gibi düz ördüm geldim. Şimdi krem ipimi keseceğim. Artık dediğim gibi krem ile devam etmeyeceğiz. Patiğimizin devamında sadece yeşil ipimizi kullanacağız. Şöyle krem ipimin ucunu da yeşilime şöyle sıkıca bağladım. Bir sıra düz örmüştük hanımlar. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi ters öreceğiz. Böylece bir diş haroşa da yeşil ipimizle düşmüş olacak. Şöyle. İlmeklerimizi bu defa sırası ile yeşil ipimiz ile ters olarak örüyoruz. 3 diş haroşamız oldu bu kenarda. İlki yeşil, ikincisi krem, üçüncü ve sonuncu haroşamız da yine yeşil ipimiz ile oldu. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi şeklimiz bu. Şimdi hanımlar diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, haroşalarımı ördüm geldim.
Artık patiğimizin bu üst bölümünü bitirdik. Şimdi şu taban bölümünde kesimler yapacağız hanımlar. Bu aşamada şu taban bölümünde 12 ilmek yapacağız. Bakın kesimler yaparken bu bölüm 12 ilmekten oluşuyor. Yine burada da haroşa örgü uygulaması yapacağız. Tabanımızda yapacağımız işlem şu hanımlar. Öncelikle bu taban bölümü 12 ilmekten oluşuyordu. Bu ilk 12 ilmeği, öreceğimiz 12 ilmeği tabanda kullanacağız. Bakın yine haroşaya devam ediyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 12. ilmeği örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bakın 12. ilmekte kesimimizi yaptık. İlk 11 ilmeğimizi ördük. 12. de kesim yaptık. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 11 ilmek öreceğim. 12. de kesim yapacağım. Bakın burada 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 12. ilmeği örerken yan taraftaki şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bakın yine 12. de kesim yaptık. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine tekrar ön yüzdeyiz. İpimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. 12. ilmeğim bu. Hemen yandaki şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 12. ilmeğime geldim. Bu 12. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar 11 ilmek örüyoruz. 12. de kesim yapıyoruz. Patiğimizin tabanı 12 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor. Bu aşamada hanımlar şuraya baktığımız anda bu ilk bir diş haroşamız. Bakın 3 diş haroşa olmuş. Bir diş haroşa patiğimizin ön bölümünü, yuvarlak bölümünü yaparken ördüğümüz haroşaydı. Onu saymıyoruz. Onun haricinde burada 2 diş haroşamız oluştu. Burada toplam 12 diş haroşamız olana kadar 11 ilmek öreceğiz. 12.yi keseceğiz. Yani taban bölümünü 12 ilmek olarak keseceğiz hanımlar. Bu şekilde bakın 2 dişini birlikte yaptık. 10 diş daha kaldı. 10 diş haroşa olana kadar patiğimizin bu taban bölümünü 12 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, burada 12 diş haroşam olana kadar kesimlerimi yaptım geldim. Hatta sayalım birlikte. Şu ilk diş haroşamız ön bölümdeydi zaten. Ondan hariç sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 diş haroşamızı ördüm. Tabanımızda şimdi 12 ilmek vardı. Şu çevredeki ilmeklerimizi bir sayalım hanımlar. Bu ilmekleri de şöyle bir iki şişe eşit paylaştıralım. Patiğimizi örerken bize bir kolaylık sağlasın. Çünkü böyle ilmekler karman çorman görünüyor. Bir bakalım şurada kaç ilmek kalmış? 4, 8, 12. Devam ediyorum. Şöyle ipimi düzelteyim. 12 ilmek buradaydı. 13, 14, 15. 3 ilmek burada. 18, 20, 25, 30, 33, 36 ilmek kalmış. Buradaki 36 ilmeği hani ikiye bölelim. 18, 18 iki şişe paylaştıralım. Şöyle sayalım hanımlar. Bakın burada 3, 6, 18 ilmek şuraya aktarayım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek buradaydı. Şu kalan ilmeği de diğer şişime aktarınca böyle ilmeklerde bir toplanmış oluyor. Yoksa karman çorman bir görüntü oluşuyor burada. Şöyle bakın ilmeklerimizi toplamış olduk. Şöyle. Şu tabanımız, şu da yanlarda kalan ilmekler. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Taban örmeye devam edeceğiz ama yanlardan ilmekler alarak bu taban bölümdeki ilmeklerin sayısını da artıracağız. Şöyle ki yine ipim karşıda. Bu tabanda 12 ilmeğim vardı. İpim karşıda yine ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Taban kısmındaki 12 ilmeğimin tamamını örüyorum. Hatta sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmuş. 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. Hemen şu yan şişten bir ilmek örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 13 ilmek oldu. Bir ilmek aldıktan sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımda 13 ilmek oldu. Bu orta kısımdaki 13 ilmeğimi örüyorum hanımlar. Şu 13. ilmeğim.
Bu defa da diğer şişimden şöyle bir adet ilmeğimi alıyorum. Şöyle bakın. Bu ilmeğimi yine örerek orta kısma ekledim. Böylece orta kısımda 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpimi yine karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenarlardan birer birer ilmek alacağız hanımlar. Buradaki ilmek sayılarımız artacak bu şekilde. Öncelikle orta kısımdaki 14 ilmeğimi alıyorum. Örüyorum. Hemen yan taraftan bir ilmeğimi, hemen şu şişimden bir ilmeğimi alıyorum. Bu ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. Ortada 15 ilmeğimiz oldu. Her defasında birer ilmek yanlardan alıyoruz hanımlar. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki 15 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Şu 15. ilmeğim. Ardından diğer taraftan şuradan da yine bir ilmeğimi örerek şöyle bakın orta kısma ekledim. Orta kısımda 16 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hanımlar şu diğer iki şişteki ilmeklerimiz azalırken buradaki ilmeklerimiz artacak. Buradaki ilmekler arttıkça hanımlar burada ilmekler kasar, yani örmekte zorlanırsınız. O yüzden yedek şişeye ihtiyacınız olacak. Şimdilik gerek yok ama hani ilerleyen bölümde lazım olacak. Buradaki ilmekleri de iki şişe paylaştıracağız. Öncelikle hanımlar şu anda 16 ilmeğimiz olmuştu şişimizde. Şöyle ilk 8 ilmeğimi öreceğim. Bakın iki şişe paylaştıracağız. Hani ilmek sayıları arttıktan sonra paylaştırıyorduk. Bu aşamada sizlere gösterebileyim diye. Bakın 4, 7, 8. Şuradaki 8 hatta 9 ilmeğimizi ördük. Bakın ilmekleri yarı yarıya böldük. Yine kalan ilmeklerim içinde diğer şişimi kullanıyorum. Buradaki ilmekler kasmasın diye buradaki ilmekleri iki şişe paylaştırdık. Bakın buradaki sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra şişimden de bir ilmek alarak ortaya ekliyorum. Bir ilmek daha arttı ilmek sayımız. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu şekilde tabanımızda ilmek sayıları artıyor. Tabanımda son ilmeğime kadar öreceğim. Sonra şişimden bir ilmek daha ekleyeceğim. Diğer şişimdeyim. Buradaki sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra şişimden bir ilmek daha ekleyerek ortaya koyuyorum. Orta kısımdaki ilmek sayılarımız böyle artıyor. İlmek aldıktan sonra geri döneceğiz. Diğer tarafa kadar öreceğiz. Diğer taraftan bir ilmek alacağız. Geri döneceğiz. Buradan bir ilmek alacağız derken bu her iki şişteki, bakın şu iki şişteki karşıda görünen iki şişteki ilmekler bitene kadar biz bu işleme devam edeceğiz. Şimdi hanımlar hep birlikte bu sağ ve sol taraftaki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin bu kısmını size gösterdiğim gibi örelim gelelim. Sonrasında buluşalım hanımlar, çünkü patiğimizin artık arka bölümünü yapacağız. Burada ilmek kalmayınca, buraya kadar ilmekleri ekleyince patiğimizin arkasına geçeceğiz. Bu bölümü nasıl yapacağımı sizlere o esnada göstereceğim. Şimdi tarif ettiğim gibi şuradaki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını örüp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu taban bölümünden yanlardan birer ilmek ala geldim. Bu karşıda iki tane daha şişimiz vardı, ilmekler vardı. O ilmeklerimiz bitti. Şu anda ilmeklerin hepsi bu şekilde toplandı. Taban yaptığımız iki şişte. Şişimizde şu anda toplam ilmek sayısı hem burada hem burada 48. 48 ilmeğimiz var. Artık bu aşamada hanımlar patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız. 48 ilmek üzerinden haroşalarımıza devam edeceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem arka bölümde böyle 48 ilmek üzerinden, bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşalarımıza devam edeceğiz. Yandan ilmek çıkartma yok, kesme işlemi yok, hiçbir şey yok. Buradaki 48 ilmeğimizi öreceğiz. İlk başta bu bölüm biraz sıkışık gibi görünebilir, fakat 3-5 diş haroşa ördükten sonra burası açılıyor. Örmek daha kolay oluyor. Bu şekilde ilmeklerimizi diğer bilek bölümüne kadar, diğer uca kadar öreceğiz. Geri döneceğiz, yine haroşamızı öreceğiz. Bu şekilde arka bölümü tamamlayacağız. Diğer şimdiki ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar gideceğiz böyle. Dediğim gibi şu an ilmekler bu iki şişte biraz sıkışık gibi duruyor. Ama ördükçe burası açılıyor hanımlar. Bu şekilde. Yine sonuncu ilmeğimi de, bakın son iki ilmeğim kalmış, örüyorum. Sıra sonuna geldik. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Yine haroşaya devam ediyoruz. Ön yüzde arka yüzde ilmekleri düz örünce yine bir diş haroşamız
oluyordu. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine diğer ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sırasıyla hepsini örüyorum hanımlar. Buradaki ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Yine buradaki ilmeklerimi de sıra sonuna kadar öreceğim. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzde arka yüzde ilmekleri ördük. Buraya bir diş haroşamız oldu. 48 ilmek üzerinden bir diş haroşamızı ördük. Bu bir diş haroşanın altına şöyle işaret koyayım ki bu haroşamız kaybolmasın diye. Çünkü sayılarıyla yapacağız. Hemen şuraya belli olsun diye bir tane ip takıyorum. Şöyle. Bakın burada bir diş haroşamız oldu. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne hanımlar toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu aşamada hanımlar burada 8-10 diş haroşa olduktan sonra zaten şurası açılıyor. Patiğinizi o aşamada şöyle bir ayağınıza giyin hanımlar. Ayağınıza giyin, ölçün. Patiğinizin ölçüsünü alırken haroşa örgüsündeki olduğu için biraz esneterek ölçü almanızda fayda var. Bu arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Topuk kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ayağınıza ölçü alarak yaparsanız patik ayağı tam olur. Bunu lütfen unutmayalım. Lütfen bir zahmet ayaklarınıza ölçün. Ölçüyü ona göre alın. Patiğinizin arka bölümünü ona göre yapın. Şimdi hep birlikte arka bölümü kendi ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, buraya 15 sıra haroşamı ördüm. Patiğimin arka bölümünü tamamladım. Bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 20 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ şişime taktım. Artık şurada belli olsun diye ip takmıştık. Bu ipimizi de çekebiliriz. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Gizli kesim topuk yapacağız hanımlar, bu şekilde. Topuğumuz böyle olacak. Şimdi yapacağımız işlem şu: ilmekleri sayarak gideceğiz. Haroşaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. 20. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 19 ilmek ördüm. 20. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 20 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. İpimiz karşıda oluyor ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Devamında gelen diğer ilmeklerimizi haroşa olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 19 ilmek öreceğiz. 20. de kesim yapacağız. Kenarda 2 ilmeğim oldu. Sayarak gidiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmek ördüm. 20.yi örerken öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Kesimden sonra 6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesim yaptık, geri döneceğiz. İp kaçta olacak? İlk ilmeği örmeden alacağız. Sıra sonuna kadar ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrar 19 ilmek öreceğiz. 20. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine arada kalan 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 20 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 20 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım.
Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftan bir ilmek, diğer şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Gizli kesim oluyor. Az önce de gösterdiğim gibi arkada izi bile belli olmuyor. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine bunları da alıyorum. İkinciyi ilkinin içinden geçirip topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi aldım. Artık şişler boşa çıktı. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum ve buraya bir tane bir zincir çektim. Hanımlar, patiğimizi böylece bitirdik. Topumuzu bakın, izi bile belli değil. Şöyle topumuzu gösteriyorum. Çok şık, güzel bir görüntüsü oldu. Hanımlar, ben bir de patiğimin kenarına bu şekilde kenar oyası gittim. Sizler dilerseniz sade de kullanabilirsiniz. Benim gibi kenar oyası yapmak isterseniz de hemen nasıl yaptığımı anlatacağım. En son bir zincir çekmiştik. Önündeki kenar ilmek yerine batarak şöyle bir sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine girerek şöyle bir kirpik oluşturuyorum. Ve hemen önündeki kenar ilmek yerine bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek kirpiğimi sabitliyorum. Şimdi ikincisini yapalım. Önce bir diğer sıradaki kenar ilmek yerine girerek sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine girerek şöyle bir tane kirpik oluşturuyorum ve hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Öncelikle bir tane sık iğne yapıyoruz yine. 3 zincir çekiyoruz. Sık iğnenin içine batarak şöyle bu 3 zinciri toplayarak buraya bir kirpik oluşturuyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimizi sabitliyoruz. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Biz bu işlemi şöyle patiğimizin çevresini dolanarak yapacağız. İlk başladığımız yere kadar kenar oyamızı öreceğiz hanımlar. Şimdi patiğimizin çevresini bu ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. İlk başladığım yere kadar hanımlar kenar oyamı tamamladım. Geldim en son buraya bir tane bir zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimizi bir bütün olarak bakalım tekrar. Şöyle aralara girerek şöyle sıkılayarak ipimizin ucunu güzelce gizliyoruz hanımlar şöyle. Çok güzel bir patik oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Böyle görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz bu. Bu şekilde. Bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Ayağımızda da görelim patiğimizi. Manken ayağımı yine şöyle alıyorum. 37, 38, 39 için uyumlu ayak. Hanımlar, ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Zarif, güzel, şık bir patik oldu. Çeyiz için de gayet uygun bir model. Evet, şöyle patiğimizde bakın manken ayağıma giydirdim. Gördüğünüz gibi görüntü itibariyle patiğimiz bu. Bakın tabanımız yine bu şekil. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Çok şık, zarif, güzel bir model. Hemen topumuzu da göstereyim. Bakın gizli kesim, arkada kesim yeri bile belli değil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.